Ailede bomba gibi bir bölümün ardından önümüzdeki bölümde çok daha büyük bombalar patlayacak. Büyük fırtına koptu ve artık bu dakikadan sonra tüm dengeler değişmeye başlayacak. Yeni bölümde yaşanacak bomba olaylar ve sürpriz gelişmeler herkesi şaşırtacak ve ekranları kilitleyecek. Birazdan kesinlikle kaçırmamanız ve her saniyesini dikkatle dinlemeniz gereken mevzulardan kısaca bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Aslan, Devin ve Hülya arasında yaşanan tartışmaya biraz geç geldiği için sadece Devin'in söylediklerini duydu ve ailesinden özür dilemesini istedi. Elbette Devin kendisinden beklenildiği gibi masadan kalktı ve hatta eşyalarını toplayıp evi terk etmeyi tercih etti. Eğer özür dileyip masada oturmaya devam etseydi şimdiye kadar çizdiği karakter profiliyle ters düşmüş olacaktı. Bunu fırsat bilen ve şeytanın bile korktuğu Hülya masadan Devin'in sandalyesinin kaldırılmasını isteyecek. Doğal olarak bu durum Aslan ve Devin ilişkisinin bozulma evresine girmesine neden olacak. Üstelik Aslan Devin'e "Gidersen bizi geri dönüşü olmayan yola sokarsın" dedi, fakat durumlar bu şekilde olmayacak. Şimdilik kazanan Hülya oldu, fakat dengeler değişmeye devam edecek. Çünkü Aslan henüz Hülya'nın yaptıklarını bilmiyor, olayları tek taraflı biliyor. Tüm gerçekleri bütünüyle öğrendiğinde Devin'e hak vermeye başlayacak ve aradaki dengeleri korumaya çalışacak. Her şeyden önemlisi ise hem Aslan'ı hem de Devin'i çok sürpriz senaryolar bekliyor. Bu konuda geçtiğimiz bölümde çok kritik iki detay verildi. Şimdi gelelim bu konuya. Sonrasında ise diğer bomba sürprizlere geçeceğiz. Birinci detay şu şekilde. 2 bölüm öncesi Cihan Devin'e "Ben babama, Aslan anneme çekti" demişti. Fakat Yusuf Soykan'ın Aslan'a yazdığı mektup tüm dengeleri değiştirecek. Bu durum Aslan'ın hayatında büyük bir dönüm noktası olacak. Bir ihtimal Aslan yaktığı mektubu son anda söndürmüş olabilir. Çünkü er ya da geç babasının yazdıklarıyla yüzleşmesi gerek. Aslan, Devin'in Hülya Soykan gibi olmasından korkuyordu. Ancak kendisi Yusuf Soykan olma yolunda ilerlerse Devin de Hülya Soykan olma yolunda ilerler. Senaryonun bu yönde ilerlemesi konusunda ince sinyaller verildi. Hatta belki de final zamanı geldiğinde iyileşen Cihan babası gibi intihar eden de Aslan olur. Bu sadece bir ihtimal tabii. Kısacası Aslan büyük sırlarla yüzleştikten sonra hem sahip olduğu güçten taviz vermeyecek hem de Yusuf Soykan'ın yolundan ilerleyecek. Bu da Devin'i Hülya Soykan olma yoluna itecek. Bildiğiniz gibi Hülya daima yalnız olduğunu söylemişti. İşte tam bu noktada ikinci detayımız devreye giriyor. Hatırlayın, geçtiğimiz bölümde Devin'e içini döken Cihan "Sen de benim gibi delireceksin, çok yalnız kalacaksın" demişti ve durumlar bu yönde ilerlemeye başlayacak. Fakat Devin bu süreçte Hülya'ya karşı savaşmaya başlayacak. Çünkü artık kartlar açık bir şekilde oynanmaya başladı. Karşılıklı misillemeler yapılacak. Fakat Hülya'nın elinde çok büyük bir koz daha var. Her ne kadar Cihan Devin'e yürümeye başladıktan sonra Devin Cihan'a destek olmaktan vazgeçip "Bu son seansımız" dese de Hülya'nın elinde görüntüler var ve Cihan'la Devin'in görüştüğünü Aslan'a sızdırarak işleri bütünüyle bozabilir. Ancak bunun gibi Aslan'ın da Devin'e söylediği yalanlar var. Bunun yanı sıra Hülya, Devin'i ve ailesini ezmek için elinden geleni yapmaya devam edecek. Hatta İbo'nun Hülya'ya söyleyecekleri Hülya için yeni bir fırsat oluşturacak. İbo'nun Hülya'ya söyleyeceği şey ise Yağmur ve Ceylan'ın içinde bulunduğu durumla ilgili olacak. Hülya bu durumu da Devin'e karşı kullanmayı ihmal etmeyecek. Şimdi gelelim diğer bomba konumuza. Herkes merak ettiği Yusuf Soykan'ın neden intihar ettiği konusu yeni bölümlerde açıklığa kavuşacak. Bu konuda geçmişe yönelik sahneler izlemeye devam edeceğiz. Mektuplarla ilgili yüzleşmeler ve yazılanlar birer birer ortaya çıkacak. Bu senaryodaki sırlar ortaya çıktıkça Aslan'ın dengesi iyice bozulacak ve hayatı ciddi anlamda değişmeye başlayacak ve bu durum Devin'i de ciddi derecede etkileyecek. Bunun yanı sıra İbo Atiye, Yusuf Soykan belgeseli için hazırlıklara başla dedi ve bu durum Aslan'la İbo arasında yeni bir savaşın fitilini ateşleyecek. Ayrıca damat Tolga da İbo'nun adamı olabilir. Bu konuda sürpriz sahneler bizi bekliyor. Aslan bir yandan tüm bunlarla uğraşırken bir yandan da Serhat Koruzade'nin sahneye çıkışıyla eski ve karanlık defterler açılmaya başlayacak. Serhat'ın ortaya çıkışı hem Yağmur ve Eko'yu hem Ceylan'ı hem de Aslan ve ailesini derinden etkileyecek. Kısacası Aslan ve ailesine karşı yeni bir düşman daha gelmiş oldu. Koruzade ailesi dizide kartların yeniden dağıtılmasına sebep olacak. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında izlemek için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.